Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Tombik mi tombik böyle tavuk dürümler hazırlayacağız. Üstelik mayalı bir lavaş değil, çok kolay hazırlanabilen bir lavaşla hazırlayacağız bunu. Terbiyeli de bir tavuk soteleyeceğiz içine. Çok kolay bir tarif. 7'den 70'e herkesin yapabileceği kolaylıkta bir tarif. Hemen tarifimize geçelim ve tavuğumuzu soslamakla başlayalım. Bir adet tavuk fileto kullandım. But da kullanabilirsiniz ama tavuk filetonun biliyorsunuz böyle biraz böyle saman gibi bir tadı vardır. Bunu tatlandırmak daha kolaydır. Ve böyle jülyen uzun uzun kesiyorum. Küçük küçük kare kare tantunilik olarak da kesebilirsiniz. Burada bir tane büyük bir tavuğun bir tane sadece filotası var. Yani bu göğüs kısmı var. Derisini ayırdım. Şimdi terbiyeye yatırmak için yarım fincan kadar zeytinyağı, bir yemek kaşığı kadar da yoğurt içine ilave ediyoruz. Zeytinyağı olsun, yoğurt olsun bunlar asittir. Yani tavuğun etine işler adeta. Şimdi lezzetleri içine katacağız. Soya sosu. Eğer tavuk yemeyi seviyorsanız evinize mutlaka bir tane soya sosu alın derim. Bu tavukların böyle bir kokusu olur üstünde. Hatta bazıları tencerede falan sevmezler. İşte o kokuyu tamamen ortadan kaldıran ve çok güzel lezzet veren bir sostur soya sosu. Daha sonra içine gördüğünüz gibi karabiber ve kekik koydum ve tavuğa mutlaka bal koyun, çok yakışır. Böyle tatlı, ekşi, tuzlu o acı dengesini bal çok güzel koruyor. Tuzunu da damak tadınıza göre attıktan sonra terbiyemiz bu kadar. Artık tavukları içine yatırabilirsiniz. Geceden bile bekletebilirsiniz. Çok güzel lezzetlenir. Benim şimdi o kadar zamanım yok. Lavaşları hazırlayana kadar içine şöyle biraz yatsınlar, lezzetlensinler istiyorum. Oda ısısında dinlendiriyorum. 1-2 saat dinlendirdiğim için. Eğer geceden yapacaksanız buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Kolay bir lavaş hazırlayacağız dedim. Kabartma tozlu bir lavaş. Bir çay bardağı kadar yoğurt, bir çay bardağı kadar süt ilave ettim. Sütünüz yoksa içine su da ilave edebilirsiniz ya da yoğurt suyu da kullanabilirsiniz. Daha sonra içine kabartma tozu, tuz ve unu ilave ettikten sonra şöyle biraz karıştırıyorum. Yumuşak bir lavaş hamuruna ihtiyacımız var. Biraz da zeytinyağı ile birlikte hamurun elastikiyetini arttıracağım. Daha sonra bunu yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirmeniz yeterli. Bir saatte dinlendirebilirsiniz. O tamamen sizin vaktinizle alakalı. En az 30 dakika boyunca dinlendireceğiz. Daha sonra da tezgaha alacağım. Tezgahta şöyle güzelce bir bezeleyeceğim. Bu lavaşı sadece böyle dürüm için değil, evde ekmek olmadığı zaman ya da kahvaltıya böyle şipşak hazırlayabileceğiniz bir dürüm, aynı zamanda dürüm derken aynı zamanda bir lavaş aslında. Şimdi tezgahımı unladım, üzerine hamur alıyorum. Beklerken biraz da yumuşamış. Tavanızın ebadına göre istediğiniz ebatta lavaşlar açabilirsiniz. Şöyle yaklaşık mandalina büyüklüğü gibi ben bezeler hazırladım. Daha sonra her birini açtıktan sonra tavada pişireceğim. Çünkü çok çabuk pişiyor. Bir de tavanın yanından ayrılmak lazım. Ayrılmamak lazım bunu pişirirken. Bir pişirme tekniği var. Nasıl balon gibi şişiyor anlatacağım. Bol unladığım tezgahımda lavaşlarımı merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Hamur açmakta usta olmanıza gerek yok bu lavaşları açmak için. Hatta hamur açmayı hiç bilmiyorsanız böyle hamur işleriyle başlarsanız çok kolay öğrenirsiniz. Açtığım kalınlığı görüyorsunuz. Çok ince değil, çok kalın da değil. Böyle yarım milime gibi üst üste koydum. Fazla ununu sirkelediğim lavaşlarımı orta hararetteki yanmaz yapışmaz tava olursa iyi olur. Çelik tavalarda pişirmenizi tavsiye etmem. Şimdi şöyle hafif balonlaştığını gördüğünüz anda hemen çevirin. Daha sonra diğer tarafta aynı sürede çevirin. Bu şekilde çevirdiğiniz zaman hamurun her iki tarafını da mühürlemiş oluyorsunuz. Peki mühürlenince ne oluyor? Mühürlendiği zaman içine bir hava birikmeye başlayacak. Spatulanın tersiyle bu havayı hafif hafif bastırarak bütün içine doğru yollayacağız. Aynen bu şekilde hafif bastırıyorsunuz. Hiç böyle zor kullanmayın. Zaten o gördüğünüz gibi hemen şişecektir. Tavanızın altı çok açık olmasın, çok kısık da olmasın. Gördüğünüz gibi balon gibi içine hava dolacak. Bunlar cepli olacak. Böyle içlerini istediğimiz gibi tavukla beraber ya da başka bir malzemeyle birlikte
doldurabileceğiz. İster mayalı, ister mayasız, isterseniz de bu şekilde kabartma tozlu yoğurtlu bir hamur yapın. Lavaşı pişirmenin, balon gibi pişirmenin yöntemi budur. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Kısacası şöyle tekrar göstereceğim. Hamuru görüyorsunuz. Bir tarafı hemen balonlaşmaya başladığı anda şak çeviriyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde mühürlenmesi lazım. Diyelim ki çevirmekte geç kaldınız. Kırılacaktır böyle çevirirken, bakın göreceksiniz, hamur ortadan kırılacaktır. Oradan hava kaçtığı için de balon gibi şişmez. Eğer benimki niye şişmedi diye düşünüyorsanız mutlaka bir bakın. Bir hava boşluğu vardır, oradan hava kaçırıyordur. Her iki tarafında şöyle güzel bir kızarıklık verdiğim lavaşlarımı bir pamuklu bezin altında biriktiriyorum. Onlar bir taraftan böyle içlerine çeke dursunlar. Ben de hemen tavuğumu pişirmeye geçeceğim. Bugün saçta pişireceğim tavuğu. Böyle döküm bir sacım var. Güzelce ocağa aldım ve sacımı kızdırdım. Üzerine ayçiçek yağı ilave ediyorum. Kuyruk yağı varsa kuyruk yağı ya da işte tavuk yağı da ilave edebilirsiniz. Eğer butsa yağ koymanıza bile gerek yok. Sonra terbiyelediğim tavukları içine alacağım ve hızlıca pişirmeye başlayacağım. Her yönü güzelce böyle beyazladıktan sonra, yani mühürlendikten sonra içine baharatlarını ilave edeceğim. Şimdi bunun içine yeşil biberden ziyade kırmızı kapya biber çok yakışıyor. Buzluğa ben de yazdan koyuyorum, böyle poşetlere dolduruyorum doğranmış kapya biberleri. Eğer mevsimindeyseniz taze olarak da kullanabilirsiniz. Yalnız tavuk çok pişmek isteyen bir et ürünü. Güzelce pişirmek önemli. O yüzden böyle orta hararetli ısıdaki tavamda sürekli çevirerek, bütün suyunu çektirerek pişirmeyi tamamladıktan sonra soslayacağım. Böylece tavuğum fazladan sulanmayacak. İçine biberleri ilave edeceğim. Şöyle bir karıştıracağım. Dilerseniz bir ufak tereyağı da atabilirsiniz bu arada. Çocukların, gençlerin en sevdiği öğünlerden bir tanesi bunlar olsa gerek. İster etle ister tavukla yapın. Böyle içine mısırlar, güzel soslarla birlikte süslediğiniz zaman, zenginleştirdiğiniz zaman ya bunu nasıl yaptın diyorlar. Şimdi bir bardak kadar dondurulmuş mısırım vardı buzlukta, hemen ilave ettim. Çok güzel bir lezzet veriyor. Eğer varsa mutlaka ilave edin. Bir yemek kaşığı kadar nişasta ekliyorum. Peki niye ekliyorum? Çünkü bunun içindeki bir baharat var. O baharat bütün böyle sos gibi içine yayılsın istiyorum. Soğuk suyla birlikte biraz da ketçap dökeceğim üzerine. Acılı bir ketçap olabilir ya da sevdiğiniz bir biber sosu da olabilir bu. İçine ilave ettikten sonra hızlıca karıştıracağım. Nişasta, su ve ketçap. İsterseniz bir bardakta karıştırıp o şekilde de dökebilirsiniz. Bu şekilde tavuğun bütün sosunu bağlayacaksınız. Altında böyle sulu sulu kalmayacak, lavaşları ıslatmayacak. Böyle bir lezzet bütünlüğü oluşacak. Tuzunu bile bu şekilde daha iyi aldığınızı anlayacaksınız. Şimdi güzelce tavuğumu bu sosla birlikte koyulaştırdım ve hızlıca lavaşlarımın içine doldurmaya başlayacağım. Lavaşları balon gibi şişirdik. Peki hala o şekildeler mi? Hemen göstereceğim. İster bir bıçakla, isterseniz de elinizle kolayla birbirinden ayırabilirsiniz. Baştan şöyle bir tanesini kestim ve doldurdum. Baktım çok fazla böyle içinden dökülecek yerken. O yüzden ortadan ikiye keserek yarım ay şeklinde doldurmak, porsiyonlamak daha kolay geldi. Şöyle bir tanesini açıp size göstermek istedim içinin ne kadar güzel piştiğini. İstediğiniz kadar böyle koyabilirsiniz. Hatta kızarmış patates de içine ilave edebilirsiniz. O şekilde de içini zenginleştirip daha da bereketli hale getirebilirsiniz. Burada bir tane tavuk göğsü var. Sadece bir tane tavuğun göğsü var, filatosu var. Yaklaşık 2-2,5 kiloluk bir tavuktu bu. Ben kendim filetosunu ayırdım. Kasabanızdan bir tane tavuk göğsü alabilirsiniz. Eğer bu porsiyonlarda yapmak isterseniz önünden bir çorba ile birlikte 4-5 kişinin rahatça doyabileceği bir öğün oluyor. Bu lavaşları sadece bu şekilde etle birlikte değil, işte böyle peynirle beraber ya da bir tereyağı sürerek de kahvaltıda tüketebilirsiniz. Gerçekten şahane oldu. Artık bu nasıl bir cümleyse çok lezzetli. Sosuyla birlikte mükemmel bir tat oldu. Umarım bu lezzetli tadı siz de denersiniz ve beğenirsiniz.
Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.